Hint mitolojisinde yaratılış hakkında birden fazla mitos vardır. Bu mitoslarda genellikle evrenin ya kozmik bir yumurtadan ya da dev bir insanın kurban edilmesiyle meydana geldiğinden bahsedilir. Evrenin kozmik bir yumurtadan meydana geldiği inancı sadece Hint mitolojisine özgü değil, birçok kültürün yaratılış öyküsünde buna benzer anlatılara rastlanır. Hint kültüründe bu kozmik yumurtaya altın rahim anlamına gelen Hiranyagarbha denir. Kozmik yumurta anlatımında genellikle evren bir kaos sonucu sular altında kalır. Bu hiçlik sularında var olan tek şey ise bir yumurtadır. Daha sonra evren ve tüm canlılar bu yumurtadan başı ve sonu olmayan bir döngüyle sürekli olarak meydana gelir. Hint mitolojik inancına göre dünya sonsuz tekrar eden döngülerde yaratılır, yok edilir ve tekrar yaratılır. Sürekli olarak her biri 4.430.000 yıl süren bir Mahayuga yani büyük çağdan diğerine devinir. Her Mahayuga, her biri daha önceki çağdan daha kısa süren ve ahlaksal olarak daha kötü olan 4 daha kısa yuga dizisinden oluşur. Nasıl ki dünyamız sürekli yinelenen 4 mevsimden oluşuyorsa, Hint mitolojisine göre evrenin de 4 farklı aşaması vardır. Bu 4 zaman çağının ilki Krita Yuga'dır ve süresi 1.728.000 dünya yılıdır. İkincisi Treta Yuga'dır ve 1.296.000 yıl sürer. Üçüncüsü Dvapara Yuga olarak adlandırılır ve 864.000 yıl sürer. Son çağ olan Kali Yuga ise 432.000 dünya yılı uzunluğundadır. Her Mahayuga'nın başlangıcı bir erdem ve ahlaki yetkinlik çağı, dünyada parlak ve altın bir çağ olan Krita Yuga ile başlar. Bu çağda Büyük Tanrı Vishnu, Brahma yani Büyük Baba ve dünyanın yaratıcısı biçiminde başkanlık eden Tanrı'dır ve Dharma 4 ayağı üzerinde düzenli ve güvenceli bir biçimde yürür. Bu dönem boyunca ister dağda ister denizde yaşasınlar, insanların barınma gereksinimleri yoktur. Nimet veren ağaçlar onlara bol yiyecek, giysi ve süs eşyası sağlar. Herkes iyi olarak doğar ve mutlu, doygun, bencil olmayan güzel bir yaşam sürer. İnsanlar kendilerini en yüksek erdem olan düşünmeye adar ve yaşamlarını Dharma'ya sadık olarak sürdürürler. İnsanlar zorunluluk yerine Dharma'nın keyfiyle yaşarlar ve acı çekmezler. Her Mahayuga'daki ikinci çağsa Treta Yuga'dır. Treta 3 anlamına gelir ve Dharma'nın şimdi daha düzensiz olarak 4 ayağından 3'ü üzerinde yürüdüğüne işaret eder. Erdem ve tinsel mükemmellik hala vardır. Ancak 4'te 1 oranında azalmıştır. Çağın süresi de benzer biçimde 4'te 1 azalmıştır. Göksel ışığın efendisi ve dünyadaki yaşamın koruyucusu Vishnu baş tanrıdır. Bu çağda insanlar kendilerini en yüce erdem saydıkları bilgi edinmeye adamışlardır. Treta Yuga'da nimet veren ağaçlar, açgözlü insanlar onları özel mülkleri yapmaya çalışıncaya değin herkese bolca yiyecek ve giyecek sağlar. Daha sonra bu özel ağaçlar yok olur ve dünyadaki yaşam ilk kez güçleşir. Yoğun yağmurlar nehirleri oluşturur. Toprak ve suyun karışması sonucu birçok yeni tür ağacın büyümesi için toprağı verimli hale getirir. Yeni ağaçlar meyve vermekle ve insanlara yararlı olmakla birlikte bunlar nimet veren ağaç olmak yerine sıradan ağaç olurlar. Bu nedenle halk yiyecek ve giyecek sağlamak için çok çalışmak zorunda kalır. Yağmur ve iklimdeki şiddetli değişiklikler nedeniyle barınmak için evler inşa etmek zorundadırlar. Treta Yuga'da halk daha tutkulu ve açgözlüdür. Artık ellerindekiyle mutlu değillerdir. Doyumsuzluk, hınç ve kızgınlık, barış ve kanaatkarlığın yerini alır. Komşularının mülküne göz dikerler. Güçlü olanlar daha çok yiyeceğe ve zenginliğe sahip olmak için zayıfların topraklarına el koyarlar. Birçok erkek başkalarının kadınlarını alır. Üçüncü çağsa Dvapara Yuga olarak adlandırılır. Dva 2 anlamına gelir ve sonsuz Dharma, şimdi iyi ve kötü arasında güvenilmez ve değişken bir denge yaratarak 4 ayağının ikisi üzerinde düzensiz olarak yürür. Erdem ve ahlaki mükemmellik hala vardır ancak bunlar Krita Yuga'da olduklarının yarısına inmişlerdir. Dünyadaki yaşamın koruyucusu Vishnu hala baş tanrıdır ve insanlar
kendilerini en yüce erdem olarak kabul ettikleri kurban olmaya adamışlardır. Üçüncü çağda hastalık, acı ve ölüm herkesin varlığının bir parçasıdır. Halk daha tutkulu ve açgözlü olur ve savaşa her yerde rastlanır. İnsan davranışlarını darmaya yöneltme yolunda dinsel öğretiler geliştirilir ancak ahlaki gerileme süreci devam eder. Dördüncü çağ Kali Yuga'dır. Kali, kavga ve savaş anlamına gelir ve karanlık çağdır. Dharma, dört ayağından sadece birisi üzerinde kendini sürükler ve erdem pek bulunmaz. Bu çağ, Altın Krita Yuga'nın 1/4 uzunluğundadır. Büyük Tanrı Vishnu, dünyadaki yaşamın yıkıcısı olan Shiva-Rudra biçimini almıştır ve yine baş tanrıdır. Kali Yuga'da insanlar ahlaki erdem yerine sahip oldukları para ve mal miktarına göre toplum içinde yerlerini alırlar. Erdem derecesi sadece maddi refahla ölçülür. Evlilikte karı ve kocayı birbirine sadece cinsel tutku bağlar. Halk ard arda gelen yalanlar sayesinde yaşamda başarısız olur ve tek eğlence kaynakları cinselliktir. Sürekli olarak açlık, hastalık ve ölüm korkusuyla yaşarlar. Kali Yuga'da sadece yoksullar dürüsttürler ve kalan tek erdem iyilikseverliktir. Açgözlü kralların baskısından kaçmak için az sayıda insan ıssız dağ vadilerine çekilir. Kendilerine ağaç kabukları ve yapraklarından kaba örgülü elbiseler yaparlar ve yabani meyveler ve yenebilecek ağaç kökleri toplayarak yaşarlar. Sert iklim ve ilkel yaşama koşulları onları öldürücü hastalıklara kurban eder. 23 yaşına varan biri çok yaşlı sayılır. Dünya yaşamında bir yıla karşılık gelen 1000 Mahayuga sonunda Büyük Tanrı Vishnu Shiva-Rudra'ya dönüşecek ve dünyadaki tüm yaşamı yok edecektir. Bir gece dünyadaki yaşamda bir günlük bir süreç başlatacak. Önce güneş ışınlarına girecek ve dünya yüzeyindeki tüm suyu buharlaştıracak. Isıyı arttırmak için 100 yıl boyunca güneş ışınlarını yoğunlaştıracak. Her üç dünya, gökyüzü, yeryüzü ve yeraltı bu korkunç sıcakta kavrulacak, büyük kuraklık ve kavurucu ateş bomboş bir çöl yaratacak. Kıtlık evrende kol gezecek. 100 yıllık süre sona erdiğinde hiçbir canlı varlık kalmayacak. Ateşler üç dünyadaki tüm yaşamı tükettiklerinde Shiva-Rudra yani Vishnu'nun yıkıcı biçimi korkunç fırtına bulutları püskürtecek. Yüreklere korku salan gök gürültüsü ve yıldırımların eşlik ettiği bulutlar güneşi gizleyerek ve dünyayı karanlığa boğarak yeryüzünün çevresinde dolaşacak. 100 yıl boyunca gündüz ve gece dünyadaki her şey yıkıcı sellerin derin suları altında yok oluncaya değin bir yağmur tufanı sürecek. Ateş ve seller yaşamla birlikte tüm diğer tanrıları da yok edeceği için korkunç tufandan geriye kalan sadece Büyük Tanrı Vishnu olacak. Büyük tufan tüm yaşamı yok etmeye başladığında büyük bir altın yumurta ortaya çıkacak. Bu yumurta tufan öncesi dünyada var olan tüm hayat biçimlerinin tohumlarını taşıyacak. Dünya sulara gömülürken bu yumurta sınırsız okyanusun suları üstünde güvenle yüzecek. Okyanus üç dünyayı tümüyle kapladığında Vishnu kurutucu bir rüzgar püskürtecek. 100 yıl boyunca bu rüzgar fırtına bulutlarını dağıtarak dünya çevresinde dolanacak. 1000 Mahayuga'nın kalanında dünya yaşamındaki bir gecede Vishnu uyuyacak ve dünyada uyuyacak. Sonra uzun 1000 Mahayuga gecesinin sonunda Vishnu uyanacak. Göbeğinde muhteşem bir lotus çiçeği çıkacak ve Vishnu dünyadaki yaşamın yaratıcısı olan yaratıcı Brahma biçiminde bu çiçekten çıkacak. Lotus üç dünyanın temeli olacak. Brahma çiçekten çıktığında onun üzerinde dinlenecek. Sellerin tüm hayatı öldürdüğünü kavrayan Brahma, yeniden doğuş sürecini harekete geçirmek için yumurtayı kırarak açacak. Böylece Vishnu, Tanrı Brahma olarak dünyanın yaşamında yeni bir günü, yeni bir 1000 Mahayuga zamanını müjdeleyecek. Üç dünyanın imgesi, tüm tanrılar, şeytanlar ve insanlarla tamamlanmış olarak Brahma'da bulunur. Yaratıcı Brahma, önce su, ateş, hava, rüzgar ve dünyayı üzerinde dağlar ve ağaçlarla birlikte ortaya çıkaracak. Daha sonra evreni örgütlemenin bir yolu olarak zamanı ortaya çıkaracak. Hemen sonra Brahma, tanrılar, kötü ruhlar ve insanları yaratma üstünde yoğunlaşacak. Önce butlarından kötü ruhları ortaya çıkaracak. Daha sonra vücudundan sıyrılarak tanrıların düşmanlarına ait olan
ve gece dediğimiz karanlığı yaratacak. Brahma ikinci bir vücut alarak yüzünden tanrıları yaratacak. Bu vücudu da terk ederek tanrılara ait olan gündüz olarak adlandırdığımız ışığı yaratacak. Daha sonra Brahma ağzından keçileri, göğsünden kuzuları, midesinden inekleri, kollarından ve ayaklarından antilopları, bufaloları, develeri, eşekleri, filleri ve diğer hayvanları, ayaklarından atları ve vücudundaki kıllardan bitkisel yaşamı oluşturacak. Böylece Büyük Tanrı Vishnu, sonsuza kadar 3 biçim içinde var olmuş olacak. Birincisi, dünyanın büyük babası ve yaratıcısı Brahma, daha sonra dünyadaki hayatın koruyucusu Vishnu ve son olarak dünyadaki hayatın yok edicisi Shiva Rudra.